Özel Harekat Başkanlığındaki haber takibimizi sürdürüyoruz. Şu anda da önemli bir noktadayız. Özel timlerin değişilmez unsuru keskin nişancılar ve şu anda da başkanlıkta keskin nişancıların eğitimine katılıyoruz. Evet, keskin nişancılar aslında tüm dünyada herhalde en çok merak edilen ya da en çok olunmak istenen mesleklerden biri. Onlarca film var haklarında yapılmış. Özel insanlar, özel eğitimliler. Nedir keskin nişancı? Şimdi öncelikle keskin nişancı elindeki kadro silahıyla veya özel silahıyla, biz hani özel görev silahıyla dediğimiz ve özel teçhizatıyla yakından ve uzaktaki canlı veya cansız bütün varlıkları istediği şekilde tek atışla, yani en önemli nokta burası, tek atışla etkisiz hale getirebilen özel yetişmiş personele keskin nişancı diyoruz. Peki bir tim için keskin nişancının anlamı nedir? Şimdi bir insanın gözü kulağı diyelim. Hani bu kadar önemli bir tim için. Sonuçta işte bir tim ilerlerken meskun mahal, arazi ve benzeri operasyonlarda keskin nişancılar o timin gözü kulağı oluyor. Şu şekilde dürbünleriyle gözcü veya keskin nişancı her ikisi de daha ileri safhalardaki alanları görerek timin ilerlemesinde, timin hareket etmesinde veya time gelebilecek herhangi bir tehdide karşı timi önceden uyarıp işte arkadaşlarına bilgi veren personellerdir. Bu yüzden hani çok önemlidir. Nasıl eğitiliyor? Şu anda da biz Özel Harekat Evet. Başkanlığı'nda eğitim sahasındayız. Keskin nişancılarımız nasıl eğitiliyor? Eğitim süreleri nedir? Şimdi mesleğe girdikten sonra özel harekat branşlı personeller en başta gönüllülük esasıyla eğitim şubemizin açmış olduğu keskin nişancılık kursuna davet edilir. Bunlar arasından işte atış, spor ve benzeri testler sonucunda uygun görülen arkadaşlar kursa alınır. Kursun süresi işte değişiyor. 3 hafta, 1 ay ve benzeri daha sonra. Burada atış, teorik kısmı vesaire, dershane dediğimiz kısmı tamamlanıyor. Bu kurstan başarılı olan arkadaşlar birinci seviye keskin nişancı olarak mezun oluyorlar. Ve daha sonra asıl hani böyle yetişmiş personel dediğimiz kısma kurstan sonra ulaşıyorlar. O da şu şekilde işte saha tecrübesi, işte operasyonel şeylerde gördükleri kazanımlar vesaire, bunlardan dolayı gitgide sniper dediğimiz terime doğru ulaşıyorlar. En önemli soru herhalde benim de şu anda birçok insanın da merak etti. Her isteyen sniper olabilir mi? Hayır, olamaz. Her isteyen insan her istediği mesleğe sahip olamadığı gibi sniper da olamaz. Hani onun olması için belli başlı şeyler, kriterler gerekir. En başta hani sniper'ın çok sabırlı bir insan olması gerekiyor. Biz öyle oluyor ki bazı görevlerde hani 8 saate kadar böyle sadece bir noktadan kıpırdamadan, hani bazen olduğu zaman ihtiyaç gidermeden yatıp beklediğimiz zamanlar oluyor. Hani çoğu insan buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Yani özel nitelikleri olması gerekiyor bir Tabii, keskin kesinlikle. nişancının. Disiplinli, işte iletişim becerisi mesela en önemlisi bu. Dediğim, biraz önce de bahsettiğim gibi tim ilerlerken veya bir bölgeye girerken öncesinde görüp time uygun bir şekilde iletişim çok önemli burada. Gelebilecek olan tehditleri herhangi bir şekilde tim amirine ve unsur amirine bildirmesi gerekiyor. Eğitimler sadece sniper olduktan sonra yani normal keskin nişancı olarak göreve başladıktan sonra da bitmiyor anladığım kadarıyla. Yani keskin nişancı olduktan sonra da aslında sürekli bir eğitim var. Aynen öyle. Yani kursu, dediğim gibi, kursu bitirdikten sonra asıl iş o zaman başlıyor. Hani insanın kendini yetiştirmesi vesaire, bu her şeyde olduğu gibi. Keskin nişancılıkta da böyle. Hani saha tecrübesi dediğimiz olay aslında bu kısmın en önemli kısmı. İşte hava basıncı, nem, sıcaklık, işte rakım ve benzeri şeyler. Hani belli cihazlarla bunları şey yapabiliyoruz ama asıl insan bunları ata daha çok hissiyatla, artık bir zamandan sonra hissiyatla atış yapmaya başlıyor. O kadar oturuyor yani. Evet, o kadar oturuyor. Yani tekrar yapa çalışa o şekilde oturuyor. Buna da deneyim diyoruz galiba. Aynen, deneyim, tecrübe artık ne diyebiliyorsak. Peki Özel Harekat Başkanlığındaki en son galiba bildiğim kadarıyla bir yarışmada birincilik kazandınız. Evet, Şehit Zafer Koyuncu keskin nişancı yarışması. Arkadaşımla ben atıcı, gözcü vesaire birinci olduk. Hani şöyle, bu diğer arkadaşların bizden daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hani bazı şeyler yaver gitti, birinci olduk. Buradan da tüm o arkadaşlarımı yarışmaya katılan tebrik ediyorum. Bizim için gurur verici bir şey, şubem için bir operasyon adına.
Bundan dolayı da çok mutluyuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkürler. Ben geliyordum ya mangala çok geliyorum buraya. Keskin nişancı ya da sniper olabilmek için hem psikolojik hem de fiziksel olarak gerçekten normal seviyenin biraz üstünde olmanız gerekiyor. Öncelikle çok sabırlı olmanız gerekiyor ve saatlerce bazen günlerce süren beklemelere karşı da fiziksel olarak dayanıklı olmanız gerekiyor. İşte bunun haricinde eğitimlerle de diğer kısımlar tamamlanınca ortaya gerçekten işini iyi yapan bir keskin nişancı çıkıyor. Atış için hazırım.